Değerli robot kafalar takipçileri, herkese selamlar, sevgiler, saygılar dostlar. Uzun bir süredir görüşemiyorduk. Bugünkü videomuzda elimden de göreceğiniz üzere Homatix Stick HD modelini beraberce çok detaylıca inceliyor olacağız. Bu videomuzun içeriğinde neler olacak? Beraberce çok fazla detaylı şekilde bunu inceleyeceğiz. Mi Stick ile kıyaslayacağız. Ayrıca kendi televizyonumla kıyaslayacağım. Daha önce deneyimlediğimiz yine Homatix'in 4K modeliyle kıyaslayacağız. Birçok denememizi sizlerle paylaşıyor olacağız. Almayı düşünenler, bu tarz bir ürün almayı düşünenler daha doğrusu, sırf Homatix'in bu modeli değil, mutlaka izlesinler videoyu. Emin olun hepiniz için videonun içeriğinde bir detay olacaktır. Hiç uzatmadan kutunun içeriğinde neler var size onu göstereyim. Öncelikle cihazın kendisi kutu içeriğinden çıkıyor. Gayet küçük ama tabi HDMI girişine bunu taktığınızda eğer yan bir girişi yoksa, dikse duvara denk geleceğinden adamlar düşünmüş, size hediye olarak bu tarz bir uzatıcı göndermişler. Dişi ve erkek. HDMI'yi buraya takıyorsunuz. Diğer kısmını da televizyonunuza bağlayıp uzatıp aşağı doğru sarkıtabiliyorsunuz. Gerçekten düşünceli bir davranış. Hoş bu olmazsa da dikey şekilde girenlere hiçbir şekilde uymazdı duvara asılan modellerde. Düşünülmüş. Tebrik ederim. Bunun haricinde uzun bir adaptörü var. Kablosu da uzun. Gayet yeterli gelecektir. Son olarak da kutu içeriğinden kumandası çıkıyor. Kumandası 4K modelindekiyle birebir aynı. Homatix'in web sitesinden diğer gelişmiş bir kumandası var. İşte üzerinde tuşları vesaire olan. Gerekli mi? Bence gereksiz. Onu da satın alıp kullanabilirsiniz. Videomun içeriğinde ve videonun açıklamalar kısmında size kodumuzdan da bahsedeceğim. İndirimli şekilde de sahip olabilirsiniz. Bu ürüne dostlar, bilginiz olsun. Bu arada daha önceden 4K deneyimlemiştik demiştim Homatix'in. Bu şekilde bir dongle'ı da geldi. Bunu da beraberce inceliyor, videoluyor olacağız. Ayrıyetten bir de bu şekilde bir tuner geldi. Bunu da bağlayıp dongle'da deneyeceğim. Bununla bizim kanallarımızı da inşallah izliyor olacağız. Yani hem bir uydu cihazı alayım hem bu tarz bir box alayım derdiniz kalmayacak inşallah. Bu da gerçekten efsane bir ürün. Bunu da beraberce inceliyor olacağız. Bu yüzden sizden ricam kanalı takip edin. Bildirimleri de açın ki video yayına girdiğinde size bildirim gelsin. İlk öncelikli olarak bizi izleyin dostlar. Dostlar hızlıca yine videoyu uzatmayalım. Bir ara veriyorum. Cihazı televizyona bağlayayım. Açalım. Kurulumu basit. Bu videoda kuruluma girmeyeceğim. Devam dediğinizde her şeyi zaten basitçe yapıyor. Dostlar bu arada cihazı bağlıyorum. Bağlarken şunu da göstermek istedim sizlere. Cihazın da bu şekilde bir ışığı var. Hani çalışıp çalışmadığını buradan gözlemleyebilirsiniz. Direkt şimdi televizyonun arkasına geçip bağlantıyı yapacağım ve işi bitireceğiz. Evet dostlar, arka girişini yaptım. HDMI 4'e taktım. Şimdi televizyonumun kumandasından HDMI 4 Stick HD'yi seçip artık işi bitiriyorum. Artık Homatix'in menüsüne geçiş yapmış bulunmaktayım. Bu kumandayla işim bitti. Bakın dostlar, buradan detaylıca görüyorsunuz. Geçişler hızlı ama tabii bir önceki ekranımda gördüğünüz canlılık tabii ki bunda yok, çözünürlüğü kaynaklı. Ama geçişler gayet hızlı. Menüler zaten Android bir cihaz kullanan varsa birebir aynı. Kumandası gayet güzel. 4K'nın incelemesinde bahsetmiştik. Üzerinde ayarlanabilir bir turbo tuşu var. Hızlıca o uygulamayı açıyorsunuz. İşte Netflix, YouTube, Prime Video hepsiyle entegre. Misal Netflix tuşuna bastığımda otomatik olarak ekranda Netflix'i açıyor olacak. Ana ekrana dön tuşu vesaire gayet başarılı. Ayrıca TV'nizin kumandasıyla ya da ses sisteminizin kumandasıyla da entegre oluyor. Misal buradan sesi açtığımda televizyonun sesini kendisi otomatik arttırıyor. Ses sistemimin sesini de arttırıyor. Kapatmak istediğinizde bastığınızda otomatik televizyonunuzu da kapatıyor gibi güzel özelliklere sahip.
Şimdi dostlar bunda 1 GB RAM var. O yüzden bundan uçuk bir beklentiniz olmasın. Yani Homatix'in 4K Plus modelini alır gibi bir düşünceye sahip olmayın. Bununla ne yaparsınız? İşte IPTV izleyeceksinizdir. Alırsınız onu izlersiniz. İşte Netflix'inizi kurarsınız ya da başka hangi platformda izliyorsanız filminizi izlersiniz. İşte IPTV'den ya da TV Plus vesaire bunları kurup televizyonunuzu da izlersiniz. Bu tarz şeyleri bunda yapabilirsiniz. Ama bir oyun kurayım, oyun oynayayım vesaire ya da çok fazla uygulama kurayım. Bunlara tabii ki izin vermeyecektir, kasacaktır. Şu an gayet seri ama o tarz bir oyun oynadığınızda ısınır, kasar. Dediğim gibi bunlar daha düşük bütçeli, daha uygun şeyler. Kullanım amacınıza göre alın. Yani diğerlerine gerek yoksa, bunda açıp oyun oynamayacaksınız ya da çok uçuk bir beklentiniz yoksa bir televizyondan, bir box'tan daha doğrusu, bu size fazlasıyla yeterli. Ekranınız küçüktür, televizyon küçüktür, ne bileyim 4K desteklemiyordur vesaire vesaire. Gidip de 4K Plus modeline bir sürü para vermenize tabii ki gerek yok. Bunu tercih edin. Gayet de ucuz olur, bütçenizin de dostu olur. Bu arada hemen bütçe dostu dediğimde Homatix'in sitesinden bu ürünü satın alabiliyorsunuz. Linkini bırakırım üstte açıklamalar kısmına vesaire. Çin'den direkt adresinize geliyor. Ortalama bir hafta 10 gün vesaire sürüyor. Çok güzel şekilde paketliyorlar. İçiniz rahat olsun. Direkt de fabrikasından geliyor. Bir muhatabınız var. Mail atarsanız zaten anında dönüş yapıyorlar size. Telegram grupları var. Oradan sürekli destek oluyorlar ama mailden zaten inanılmaz bir destekleri var. Robot Kafalar kodunu kullanarak da bu ürünü, daha doğrusu Homatix'in sitesindeki bütün ürünleri indirimli şekilde de satın alabilirsiniz dostlar. Şu anki güncel fiyatıyla Mi Stick ile kafa kafaya yarışıyorlar. Tabi Mi Stick'te 2 GB RAM var. Homatix'in bu modelinde 1 GB RAM var. Çok küçük bir fark yarattığını düşünmüyorum. Şahsen Mi'nin Stick modelini kullanmadım ama Mi Box'ı 3 serisinden beri her modelini kullanırım. Gayet iyi bilirim. Başarılı bir ürün. Bence tercih edilebilir. Ama kafa kafaya, fiyatlar neredeyse Mi Stick'le de aynı olduğu için hani ikisi de tercih edilebilir. Ama benim tavsiyem Homatix olur. Dostlar hemen birkaç deneme yapalım sizle beraber. Ne bileyim YouTube'dan bir video açalım. Çok da fazla izletemeyeceğim. Teliflere takılabilir. Buyurun görüntü. Ben çok yakından baktığım için bana çok şey gelmiyor. Tabi dediğim gibi bir 4K'nın Homatix 4K'daki görüntüyle de bunu kıyaslamayın dostlar. Ben birebir söylüyorum. Çok daha güzel bir görüntüye sahip. Açarım birazdan kendi televizyonumdakiyle. Onunla da siz kıyaslamasını yaparsınız. Ama görüntü gördüğünüz üzere gayet yeterli. Dediğim gibi geçişleri de gayet seri. Evet dostlar, şimdi detay özelliklerine, kağıt üstü veri özelliklerine geçmeden önce benim notlarım var ufak. Misal Mi Stick ile kıyaslamışım. RAM'ini söylemiştim. Onda 2 GB RAM var. Bunda 1 var. Mesela Homatix'in 4K Plus modelinde 4 GB RAM var gibi düşünebilirsiniz. Yani 4 GB RAM'in yaptığını 1 GB'dan beklememeniz lazım. Misal Mi Stick'te 4K desteği var gibi gördüm ama denemek lazım. Android 11 yazıyor. Bunda da Android 11 var. Bunda HDR desteği var. HDR10 desteği. Ama şey yok. İşte Dolby Vision ve DTS Surround ses desteği bunda yok. Ethernet girişi de yok. Tabi Mi Stick'te de Ethernet girişi yok ama onda Atmos ve Vision desteği var diye not almışım. DTS desteği de var diye de not almışım. Tabi bunlara ihtiyacınız var mı onu değerlendirmelisiniz. Fiyatlar dediğim gibi hemen hemen aynı derecelerde. Kodek olarak bu daha güçlü. AV1 kodeğine de sahip. Devamını hem bu notlarımla hem de buradaki özelliklerden inceleyelim. Mesela şu AIDA 64 programında tüm detay özellikleri görebiliyorsunuz. Bakın burada yüklü RAM 1 GB gösteriyor size. İşte Bluetooth versiyonu. İşlemciye geldiğimizde Cortex A35 1800 MHz kullanıyor. Mi Box'ın bu tarz çok verilerine erişemedim tabi ama misal Homatix'in 4K Plus modeliyle kıyasladığımda onda da A55 var gözüküyor. Yani çok uçuk bir fark yok. GPU'da Mali G31 misal Homatix'in 4K Plus modelinde dahi bunu kullanmışlar. İşte yenileme oranı 60 Hz gördüğünüz üzere. Ekran çözünürlüğünü görüyorsunuz. HD.
1280'e 720. Yani 4K desteği bunda yok. Wi-Fi'yi denedim. Gerçekten başarılı. HDMI girişi 2.0B. USB girişi bu cihazda yok. Wi-Fi 5 destekliyor. 6 desteklemiyor. Bilginiz olsun. Hafızası da 8 GB olan modeli. Bluetooth 5 destekliyor. RAM'ini söylemiştik. Evet, Android 11 destekliyor. Başka da notum yok bununla ilgili. Kodekleri şöyle gösterebilir miyim? Burada yazıyordu herhalde. Bu arada Türkçe gördüğünüz üzere. Hani şeyden korkmayın, Çin'den alıyorum, Çince mi gelir vesaire. Yok, kurulumda istediğiniz dili seçebiliyorsunuz. İşte kodekler burada. AV01 işte belirttiğim kodek buna sahip. HEVC'ye sahip gibi. Kodekleri gerçekten çok detaylı ve başarılı. Hemen bir de Kodi uygulamasını açalım. Seriliğini görüyorsunuz. Free memory işte 1 GB demiştim. İşte şu an kullanılabilir 340. Çözünürlüğü burada 60 Hz. Mali G31. Gördüğünüz üzere HDR ve HDR10 Plus desteği var. CPU'su 1800 MHz. Arkadaşlar belirttiğim üzere cihaz güzel ama işte kullanım amacınızı biliyor olmanız lazım. Çok abartı şekilde uygulama yükleyecekseniz, kastıracaksanız vesaire bu tarz stick tarzı ürünlere yönelmenizi önermem. Ama seriliğini görüyorsunuz. Hani ben bunda IPTV izleyeceğim diyorsanız kralını izletir. Yükledik mi buna bakalım hemen. IPTV yüklemiştim ama silmişim. Gayet rahat. TVMate kullanıyorum. TVMate'imi buna yükledim. Gayet güzel seri şekilde izledim. Ne izleyeceğinize girmiyorum o konulara. Telif yemeyelim, ceza yemeyelim. Netflix'ten kapatmadan önce bir tane de video açayım. Bir de oradan görün. Atıyorum burada HDR desteği var misal. Şunu açıyorum. Hemen ilerletiyorum biraz. Bu arada Wi-Fi ile bağlı. Zaten Ethernet girişi yok. Mecburen Wi-Fi ile bağlı da ileriye ilerlettiğimde ne kadar seri şekilde internet hızına bağlı olarak devam ettiğini gözlemlediniz. Hemen geri geliyorum. Netliğini görüyorsunuz dostlar. Mumları romantik olsun diye. Evet dostlar, videomuzun bugünlük sonuna geldik. Belirttiğim gibi ihtiyacınız doğrultusunda bu ürünü tercih edebilirsiniz. Hatta şeyi demiştik, benim televizyonumdan bir tane açalım orayla kıyaslayalım diye. Hemen kendi televizyonumu bakın, şu görüntüye bir bakın. Geçiş yaptık, bu benimkinin görüntüsü. Ufaktan onun çözünürlüğü biraz daha düşük. Sonuçta HD bir görüntü veriyor. Misal bunda şeye geldiğimizde Aida'ya bunda 1920'ye 1080 gösteriyor. Ama yine de belirttiğim gibi gayet başarılı, fiyatına göre gayet başarılı bir ürün tercih edebilirsiniz. Bugünlük bu kadar dostlar. Videoyu beğendiyseniz abone olup beğeni atıp güzel de bir yorum yaparsanız çok çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Dongle videosunda görüşmek üzere dostlarım. Hoşça kalın.